Bu evin sahibi satmaya karar verdi. 20 milyon gibi bir rakam istiyor. Evet, şimdi bu ikinci evi tanıtıyorum sizlere arkadaşlar. Böyle bir girişi var. Şimdi rahatsız etmeyeyim, içeride insanlar var. Dar bir sokakta, araç yolu yok. Barların olduğu yere yakın. Gürültü ne derecede olur onu bilemem. Otoparklarda zaten yer bulamazsınız. 58 milyonluk evin olduğu yer burası arkadaş. Mahkemelikti diye biliyorum. Zaten böyle terk edilmiş gibi girişi falan gördünüz, bahçesini gördünüz. Mesela örnek veriyorum. Bir salonun fotoğrafı vardır. Fotoğraf öyle bir çekilmiştir ki zannedersiniz ki o salon 50 metrekare ama öyle bir şey yok. Pek alanım değil ama emlak piyasası. Sakın o piyasaya girme. Siz sevgili dostlarıma gönülden kalpten abone olmanızı dilerim. Vay vay. Evet, herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü başlıktan da görmüş olduğunuz gibi konumuz Bodrum'dan ev almak mantıklı mı? Nelere dikkat etmeliyiz diye. Biliyorsunuz Bodrum'dan herkes ev almak ister. Ve buradaki şöyle bir şey daha var. Buradaki evlerde de bir pazarlama taktiği vardır. Odak noktası denizdir. Denize olan mesafesi ya da deniz görüyor mu gibilerinden belli yerler vardır, belli lokasyonlar vardır. İşte Yalıkavak'ta eviniz olsun mu? Bodrum merkezde eviniz olsun mu? Denize yakın gibi. Böyle pazarlama taktikleri vardır. Ve bulunduğum Kumbahçe Mahallesi'nden evime de yakın çevresindeki satılık evlerden birkaç tane ev seçtim. Size oraları göstereceğim. Yalnız dış çekim yapacağım. Gerekli bilgileri de yazacağım. Çünkü ilanda gördüm sahibinden de. Orada gerekli olan bilgileri sizinle paylaşacağım ve evleri göstereceğim. Dediğim gibi genelde burada şu kriterlere bakılıyor. İşte denize mesafesi gibilerinden. Bu pazarlanıyor. Mesela size hemen yakın bir zamanda satılan evi göstereyim. Şu ev kışın satıldı. Benim evime hemen yakın. Şu görmüş olduğunuz triplex ev. Yanlış hatırlamıyorsam 240 metrekare bir bahçeli alanın içerisinde bu kış satıldı. 15 milyon gibi bir rakam istediler bu eve. 13 milyon liraya satıldı olarak biliyorum. 240 metrekare bir bahçesi var. Bu evde yaşayanları tanıyordum. Kendileri vefat ettiler. İlk önce oğlu, daha sonra da anne vefat etti. Anne Alzheimer hastasıydı. Oğlu ilgileniyordu. Tabii ikisi arka arkaya vefat etti. Daha sonra da yurt dışında bir oğlu vardı. O geldi. Bu evi satmaya karar verildi. Satıldı. Bu evin görmüş olduğunuz gibi şöyle söyleyeyim. Mesela arabayı park edebileceğiniz bir yeri olan bir ev. Çevresi de şu şekilde geniş bir alanı var. Yani bir misafiriniz de gelse burada rahatlıkla arabasını park edebilecek bir alan var. Yazın tabii şu an tam sezon açılmadığı için yazın yoğunluğunda buraları belli saatlerde doluyor. Yani burada ben bile aracımı koyacak yer bulamıyorum. Çünkü direkt aşağı benim sitemin etrafındaki bütün boş alanlar araçlarla doluyor. Yazın araba park etmek burada gerçekten Bodrum'da sıkıntı. Dediğim gibi bu ev 15 milyon gibi bir rakam istendi. 13 milyona satıldı. Ama şunu söyleyeyim, ben kendim evi bildiğim için bu ev tadilat ve masraf istiyor. Çok, yani aşırı derecede rutubet ve bakıma ihtiyacı olan bir ev. Eski bir bina. Konum olarak baktığınız zaman bir de üstü deniz görüyor. Bakın hemen şurada yürüdüm, bakın. Karşıda denizi görüyorsunuz. Kale manzaralı. Orası aynı şekilde denizi ve kaleyi görüyor. Üst katı. Ama alan kişi bayağı bir masraf yapacak. Zaten o yüzden 13 milyon liraya kadar düşüp satıldı bu ev. Şimdi aşağıya doğru devam ediyorum. Hemen benim evimin yanında bir satılık ev var. Benim evimin aynısı
Ama benim evin cephesi, balkonu denize doğru, kale manzaraya doğru bakıyor. 12'si dağlara doğru, tam tersine yani. Pazar aracım burada benim. Bir yandan da arkadaşlar sezonu açıyoruz. Pazarımız var biliyorsunuz. Bayağı da evin içerisi karman çorba. Mallarla uğraşıyoruz. Seda yoruldu, ben de yoruldum. Ama bir şekilde işleri kolaylaştıracağız arkadaşlar. Bakın bu ev de daha yeni satıldı. Hemen görüyorsunuz göstermiş olduğum ev. Bu da geçen sene yaz sonu satıldı. Bu da 13.5'a satıldı diye biliyorum. Bunun da masrafı vardı. Bu evi biliyorum ben. Çünkü birisi görmek, bakmak istedi. Ben de tanıdık, satan kişi tanıdık olduğu için dedim ki evi görmek istiyorlar diye. Evi gösterdim ama ben şey değilim, böyle hani komisyon, işte emlak işlerine falan bakmıyorum. Bu benim alanım değil. Şimdiye kadar da hiç öyle o konulara da girmedim. Özellikle bize, Seda'ya da DM'den çok yazan oluyor. Biz oradan ev şey yapmak istiyoruz, bakmak istiyoruz diye. O konulara pek girmiyoruz. Bunu da buradan belirteyim. Hani aracı işlerini hiç sevmiyorum desem yeridir. Ama farklı yönden bir şekilde yardımcı olurum ama öyle aracı olma şeyim yok. Hemen evimin olduğu yere geldim arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstereyim. Bu ev satılık. Zaten görüyorsunuz satılık ilanı. Dediğim gibi bu ev şu balkon cephesi doğuya doğru bakıyor. Bu evi ben size kısaca anlatayım. Hatta şöyle de göstereyim. Bu evin üstü ayrı. Şu. Görüyorsunuz. Şu iki küçük pencereye kadar olan yer şöyle. Görüyorsunuzdur. Üstü ayrı. Bir de bunun altı var arkadaşlar. Altta da normalde bu evler dubleks olarak yapılan bir evler. Altta da 3 odaya ayrılmış, ayrı ayrı kiraya verilmiş evler. Yani üçünde de ayrı insanlar kalıyor. Üstte de ayrı bir aile kalıyor. Toplamda burada şu anda 4 aile kalıyor. Bu evin sahibi satmaya karar verdi. 20 milyon gibi bir rakam istiyor. Son duyduğum mu ama nedir ne değildir, son fiyat nedir bilmiyorum. Öyle de bir bahçesi var. Şöyle göstereyim. Şimdi bizim merdivene doğru da çıkayım. Hemen. Şuradan da şöyle görüyorsunuz kaleyi ve denizi görüyor. Tabi bu eve baktığınız zaman bir penceresinden, balkonundan bizim evdeki gibi kaleyi ve denizi görmeniz mümkün değil. Bizim hem yatak odamız, balkonumuz olduğu gibi kale ve deniz manzaralı. Tabi bu evde masraf gerektiren bir ev. Çünkü parça parça bölünmüş. Yani birbirinden bağımsız 4 bina elde edildiği için normal şekilde yaşayabilecek bir aileler için şu anda uygun değil. Yani siz bu evi aldınız, ben ailecek bu evde otururum dediğiniz zaman müthiş derecede bir şey yapacaksınız, tadilat yapacaksınız. Çünkü bu evler gerçekten eski binalar. Bu eve de öyle çok ağam şağım bir tadilat yapıldığını ben yaşadığım sürece hiç görmedim. Bakın ev şurada görüyorsunuz. Aracınız varsa da aracınızı park edebileceğiniz yer bu sokak oluyor. Burada herhangi bir boş yer bulduğunuzda buraya park edeceksiniz. Burada yalnız pazartesi günleri pazar kuruluyor. O yüzden de buradaki araçlar kaldırılıyor. Buraya park edilmiyor. Pazartesi günleri buraya pazar kurulacağı için de aracınızı o gün buradan kaldırmanız gerekiyor. Böyle de bir sorun var. Bizim sitenin böyle otopark anlamında bir yeri yok. Yani var ama kapısı yok. Yani dışarıdan gelen bir yabancı bile bu sitenin içerisine girip, bizim sitenin içerisine girip park edebiliyor. Böyle bir sorun da var. Yani kışın park sorunu yok. Ama yazın mutlaka bir park sorunu var. Her yerde olduğu gibi. Özellikle turizm bölgelerinde yazın yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi de otoparktır. Ev alırken de tabii bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani ben
evi alacağım. O ev çok güzel, denize yakın dediğiniz zaman orada bir kere bir duracaksınız. Yani aracınızı nereye park edeceksiniz? Bir kere bir onu araştıracaksınız. Tabii bu konulara geleceğiz. Farklı farklı konular. Şimdi buradan hemen biliyorsunuz zaten önceki videolardan da evimden çıktım. Buradan direkt olarak da Kumbahçe sahiline yürüyoruz. Yaklaşık işte 200 metrelik bir yürüyüşten sonra denizle iç içe oluyorsunuz. Böyle videoya bir anda girmiş gibi hissettim kendimi. Böyle anlatıyorum heyecanlı. Normalde benim şeyim değil bu. Hani bunu anlatım ama insanlar bize sürekli soruyor. Ev arıyoruz. DM'den yazan oluyor. Mesaj olarak. Ayrıca benim telefonumu arayan da oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sosyal medyada benim telefonum kayıtlı. Oradan mesaj olarak da WhatsApp'tan ya da bizzat arayarak da böyle biz orada bir ev almak istiyoruz. Oraya yerleşmek istiyoruz diyenler oluyor. Ama diyoruz ki yani ilanlara bakın. Ha, bize yardımcı olur musunuz? İşte o mahalle çok güzel mahalle gibi. Ama dediğim gibi biz bu tarz konulara pek girmiyoruz. Zaten bu işi yapan profesyonel insanlar var. Onlardan gerekli bilgiyi alabilirsiniz. Evet, şimdi bu ikinci evi tanıtıyorum sizlere arkadaşlar. Şimdi burada ne yazıyor? Bu ilanda Bodrum Kumbahçe'de satılık orijinal 3+1 taş ev. Taş doğal olarak ısıyı geç iletir. Bu da yazın serin, kışın ise daha dengeli bir sıcaklık sağlar diye böyle bir açıklama yazılmış. Ev özelliği 2 oda 2 salon diye. Şöminesi olduğunu yazıyor. Böyle tabi ben size ilan detaylarını yazacağım. Sahibinden de bu ev. Bu da dediğim gibi şöyle söyleyeyim, park sorunu olan bir yer. Buraya aracın park etmesi zor gibi görünüyor. Yani giriş ve dönüş olaraktan oldukça zor baktığım zaman. Bu evin tabi manzarası yok, onu söyleyeyim ama manzaraya yakın. Buradan hemen aşağıya doğru indiğiniz zaman direkt sahile iniyorsunuz. Araç olarak da dediğim gibi pazar yeri, orada aracınıza boş yer bulursanız oraya park ederseniz hemen de 5 dakikada 3-4 dakikada diyebilirim. Hemen evinize gelebilirsiniz. Şöyle güzel bir bahçesi var. Yani giriş, buradan da giriş ve çıkış var. Aynı zamanda burada da bir kapısı var. Eski bir taş. Eskiden biliyorsunuz bunlara içerisine ihtiyaç sahipleri alsın diye para konuluyormuş. Bazısı da şey de diyor işte kuşlar içsin diye ama öyle değil. Sadece sadaka taşı olarak biliyorum. Evet, şimdi buradan aşağıya devam edelim. Yani mesela şunu söyleyeyim, eğer ki denize yakın bir ev alıyorsanız, birazdan size öyle bir ev var, orayı da göstereceğim size. Çok denize yakın hemen böyle yürüyorsunuz, denize giriyorsunuz. Ama dar bir sokak ve aracınızı park edebileceğiniz herhangi bir alan yok. Çok arkalarda park edip yaklaşık hani oda bulabilirseniz 15-20 dakika yürüyüp o şekilde evinize gideceksiniz yani. Öyle de bir durum var yani. Hani denize sıfır diyorsunuz ama avantaj diyorsun ama dezavantajları da var. Bunu da belirteyim sizlere. Hemen Kumbahçe'ye böyle geldik. Biraz önce gösterdiğim ev gördünüz. Hemen yürüme mesafesinde böyle Kumbahçe'ye iniyorsunuz. Kumbahçe Mahallesi Bodrum'da diğer mahallelere göre, özellikle şöyle söyleyeyim, marina tarafını biliyorsunuz, marina bölgesini. Mesela oradaki evlerde işte denize yakın, deniz manzaralı diye böyle satılır, ilanlarda vardır ama o bölgede denize girebileceğiniz bir alan yoktur. Yani o bölgede plajı olmayan bir bölge. Yani denize girmek istediğinizde ya bu tarafa geleceksiniz Kumbahçe'ye ya da Bardakçı koyu var oraya en yakın ya da işte Gümbet tarafına geçeceksiniz. Böyle de bir tarafı var. Şu an için denize girilebilecek
en güzel yerlerden bir tanesi. Bodrum merkezinden bahsediyorum size. En güzel yer şu anda Kumbahçe. Sizlere tabi daha sonraki videolarda bunu göstereceğim. Kumbahçe bölgesinde denize girebileceğiniz alanlar diye oldukça geniş girebileceğiniz alanlar var. Hatta böyle içmelere kadar uzanan bir denize girme yerleri var. Bunları da sizlere sonraki videolarda tanıtacağım. Şimdi bir sonraki eve gidelim. O da buraya yakın zaten. Şuradaki sokağa gireceğim. Yazın gelmesiyle tekneler çoğalmaya başladı arkadaşlar. Önceki çekimlerde de söyledim. Ve şu anda da bir yüzme alanı olaraktan duba çekildi. Her sene sezona girerken bu kırmızı beyaz dubalar çekilir. Burası halk plajı olduğu için herhangi bir tehlike olmaması için böyle bu duba çekilir. Bu tarafa tekneler giremez. Şimdi bir diğer eve gidecektim. Ama onun öncesinde şu evi gördüm. Bu evi biliyorum. Bu ev eski Bodrum evlerinden satılıktı. Geçen seneden biliyorum. 60 milyon gibi bir fiyat isteniyor bu eve. Yani şu görmüş olduğunuz gibi şu ev böyle. Şuradan da zaten anlıyorsunuz metrekaresini. Yani şöyle bakarsan bir 90-100 metrekare bir ev. Bu ev de satılık arkadaşlar. Eski Bodrum evlerinden. İlanda göremedim gerçi ama Remax almış. İlanı asmış. Böyle bir Bodrum evleri. Şöyle hemen yukarıdan da göstereyim size. Buyurun. Sağ olun. Şöyle göstereyim. Böyle bir girişi var. Şimdi rahatsız etmeyeyim, içeride insanlar var. Böyle bir ev. Ortasında da böyle oturabileceğiniz şekli bahçesi gibi, böyle çiçek bahçesi gibi bir girişi var. Farklı bir ev. Buranın net fotoğraflarını, içeriğini, içini, oda sayısını buradan bu ilandan sorabilirsiniz. Hemen denize yakın mesafede. Hemen buradan çıktığınız gibi denizi görüyorsunuz. Kumbahçe sahiline direkt denize girebiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Burası da dediğim gibi dar sokak. Aracınızla buradan geldiniz. Burada artık buradaki otopark nasıl kullanılıyor bilmiyorum. Sanırım otel kullanıyor. Burada bir otel var. Buradan geldiniz. Aracınızla buraya kadar gelirsiniz. Ama burada park sorunu olan bir yer. Aracınızı yukarıda herhangi bir yerde bulabilirseniz tabii. Kışın dediğim gibi bir sıkıntı yok ama yazın araç park etmesi oldukça zor. Şimdi diğer eve gideceğiz arkadaşlar. Bu her gösterdiğim evin ilanını koyacağım arkadaşlar. İlan numarasını. Oradan sahibinden de girebilirsiniz. Yalnız bu son ev Remax'a. Yani sahibinden de görmedim. Ben şu anda sadece Kumbahçe mahallesindeki işte bizim eve yakın çevresinde olan evleri sizlere tanıtıyorum.
Şimdi diğer eve geldim arkadaşlar. İlandaki eve. Bu evi şöyle bir şey diyor. 3 adet, şöyle söyleyeyim, 60 metrekare ev olarak geçiyor. 1+1 daireye çevrilmiş diyor. Komple tadı yapılıp 3 adet 1+1, yani toplamda 3 adet bina var. Altta, üstte, bir üstte 1+1 olaraktan 3 tane ayrı bir daire çıkmış buradan, bu binadan. Hemen görmüş olduğunuz gibi denize mesafesi yakın. Dar bir sokakta, araç yolu yok. Yani aracınızla herhangi bir gelip şöyle de bir çıkmaz sokağı var. Bu sokak aynı zamanda belki bilirsiniz Cemil İpekçi'nin sokağının hemen yan tarafında. Cemil İpekçi'nin biliyorsunuz orada bir evi var. Aynı zamanda sanat galerisi. O evin hemen yanında. Yabancı vatandaşlık satışına uygun diye de not düşürmüş. Yani ayrıntılara bakıyorum. 55 net diyor. 60 brüt olaraktan metrekaresi. Bina bu. Bu bina fiyatını, önceki tanıttığım binaların fiyatını söyledim mi hatırlamıyorum. Onları da yazarım üstüne anlatırken. Bu binaya da 25 bin lira gibi bir rakam. Evet, 25 bin lira bir rakam verilmiş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi yer. 3 tane ayrı 1+1 olaraktan bir daire. Binanın tabii içini bilmiyorum. Fotoğraflarda bakarsınız. Buranın da ilanını yazacağım. İlan numarasını. Sahibinden de girip oradan görebilirsiniz binanın içini. Dediğim gibi hemen buradan böyle çıkıyorsunuz. Denize giriyorsunuz. Bir kere barların olduğu yere yakın. Gürültü ne derecede olur onu bilemem. Bir önceki yer de dahil. Bodrum evi göstermiştim ya. Orası, yani bu bölge barların olduğu bir bölge, belli saatte tabii ister istemez gürültü olacak. Merkezi bir yer. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Yani biraz böyle gürültünün olduğu bir yer. Yani çok öyle sessizlik aramayın. Ama denizde görmüş olduğunuz gibi mesafesi son iki gösterdiğimin oldukça yakın. Havlunuzu alıp rahatlıkla denize girip çıkabilirsiniz. Otoparklarda zaten yer bulamazsınız. Çoğu otopark aylık kiralanıyor. Mesela arkada bir iki tane otopark var. Yani şu anda bu merkezinde Bodrum'un şu Kumbahçe bölgesinde yanlış hatırlamıyorsam 3 tane bir otopark var ve bu otoparklarda gerçekten küçük, yani hani 8-10 aracın aldığı otoparklar. Sıkış pıkış böyle aracınızı bıraktığınızda anahtarınızı da bırakıyorsunuz bu şekilde. Böyle sizlere evleri tanıtmış oldum. Bir tane daha bir ev var. Orayı da sizlere tanıtacağım. Orayı da yeni gördüm. İlanda. Orası da satılır. Şimdi o tarafa doğru gidelim bakalım. Diğer evde bu ev arkadaşlar. Bu eve de 7.900.000 lira bir rakam istenmiş. 2+1 diyor. 80 metrekare brüt, 67 metrekare net diyor. 2+1 olarak bu evi de ilana koymuşlar. İlandan bakabilirsiniz. Tabii içindeki fotoğraflar yeni mi eski mi bilmiyorum. Kiracı varmış evde. 45.000 lira bir kira ödüyormuş. Ev satıldığında kiracı çıkacak diyor. İsterseniz diye. Öyle de bir not düşmüş. Buranın da, bu evinde sizlere ilan numarasını veririm. Oradan bakarsanız
dıştan bir çekim yapılmamış evin. Sadece en üstten bir deniz ve kale çekilmiş. Deniz manzarası. Durumu bu. Yani dış çekim yok evin. Sadece iç çekimi var. Hemen buradan da Halikarnası'nın oraya çıkıyorsunuz. Oradan da aşağıya Kumbahçe sahiline rahatlıkla inebiliyorsunuz. Böyle bir konumda. Dediğim gibi bunda da araçla şuradan girip buraya da eğer ki bulabilirseniz park yeri buraya park ederseniz, bulamazsanız artık dışarıda o pazar yerinin olduğu yerde aracınızı park ederseniz. Burası da tabii benim eve yakın. Hemen çıkışında BİM var. BİM Market. Buradan da Halikarnası'nın oraya çıkıyorsunuz. Oradan sağa doğru inerseniz Kumbahçe sahile, sola doğru hareket ederseniz de Zeki Müren Caddesi'ne, Paşa Tarlası'na doğru, plaja doğru inersiniz. Böyle bir konumda arkadaşlar. Burası yani buradaki anlatmak istediğim, özellikle Bodrum'da ev almak isteyenlere birçok detaya dikkat etmeniz lazım. Burada evini satıp daha böyle sakin, daha sessiz olan yerlere göç ediyor diyebilirim. Bunları da duyuyorum yani. Bazısı geçmiş zamanda ev alıyor, kiraya veririm mantığıyla, kiracıyla sorun yaşıyor. Bu şekilde evini satanlar oluyor. Bazısı mirassız çok. Hatta şu an bir tane bir eve gideceğiz. Orası böyle bir mahkemelikti. Mahkeme çözülmüş sanırım. Koskoca böyle bir bina. Böyle dede, babaanne, torun böyle ailecek yaşayabileceğiniz böyle malikane gibi bir ev. Oraya gideceğim. O evin de yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 58 olması lazım. O tarafa doğru yürüyorum. Tabii bazı yerler satılıyor. Mirasçısı ölüyor. Kalan mirasçılar da satmaya karar veriyor. Bu şekilde satılan evler var. Bazısı kiracıyla uğraşmak istemiyor. Bu şekilde satıyor. O da bir an önce hani elime para geçsin, farklı değerlendireyim mantığıyla. Bu da oluyor. Yani günümüzde ekonomik şartlar artık kira ödenmez hale geldi. O yüzden de insanlara pek mantıklı gelmiyor. Görüyorsunuz, bir ev alacaksınız, fiyatları görüyorsunuz. 20-25 bin lira. Kiraya vereceksiniz. Yani verebileceğiniz şu anda 2 artı bir binayı işte 45'e 50 bin liraya gibi bir rakamlara kiraya veriyorlar. Ama daha sonra kira ödenmiyor, sorunlar yaşanıyor, bir şeyler oluyor. Zaten adam diyor ki ya ben işte 25 milyonluk ev aldım, faize koysam mantığıyla bu kadar diyor şeyle uğraşmazdım diyor. Hani kiracıyla uğraşmazdım diyor. O mantıkla sonra evi satmaya karar veriyor. Tabi satarken içerisinde kiracı var. Alan kişi bu kiracı ne olacak diyor. Böyle problemler de var. Tabi ev alırken bunlara da dikkat etmeniz gerekiyor. Aldığınız evde kiracı olmamasına dikkat edin. Kiracı olmasın. Aldığınız binanın tamamıyla projesine bakın. Bazı binalar ek binalar oluyor. Size 3 katlı bir bina diye satıyorlar. Ama baktığınız zaman bina normalde 2 katlı bir bina. Bunlara da dikkat edin. Gibi. Yani bugün şöyle söyleyeyim. Yapay zekaya da sorsanız ev alırken nelere dikkat etmem gerekir diye size belli bir sıralama yapar. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar.
Arkadaşlar diğer evin olduğu yere geldik. Şimdi size de yani ev de olabilir, malikane de olabilir. Farklı bir ev. Hatta bu evle ilgili farklı işte projede kullanabilirsiniz. Yani ticari anlamda da işte bir butik otel ya da bir restoran ya da bir kreş, bir eğitim alanı olarak da kullanabilirsiniz diye böyle zaten ilanda da göreceksiniz. İlan numarasını da koyacağım. Böyle bir seçeneği olan bir bina. 58 milyon liraya satılık bu bina. O binanın olduğu yere geldim. Şöyle nerede olduğumu söyleyeyim size. Atatürk Caddesi burası. Hemen şuradan bu sokağı bilirsiniz. Kemerli Sokak, Kemer Sokak diye. Buradan direkt aşağı doğru 100 metre yürüdükten sonra hemen bu sokağın sonu deniz. O Mahvel kafe var. Belediyeye ait kafe. Onun olduğu yere çıkıyorsunuz. Hemen karşıya geçip size bu evi karşı cepheden göstereceğim. Karşısında otopark var arkadaşlar. ...58 milyonluk evin olduğu yer burası arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Şurada da satılık müstakil ev olarak yazıyor. Satıcının ismi, telefon numarası. Ev görmüş olduğunuz gibi burası. Böyle bahçesi olan bir yer. Şurada bir otopark garajı gibi burası. Evin şurada bir girişi var. Sanırım bir de arka tarafında, arka sokağında da bir giriş var. Evle ilgili size detayları vereyim hemen. Evle ilgili ne demiş? 327 brüt alan, 294 net. Yani bina 294 net bina. Açık alanda 200 metrekare demiş. Oda sayısı olaraktan da 6+2 demiş. Bina yaşı da 16-20 demiş ama bu bina daha yaşlı. Onu iyi biliyorum yani. Yani belki şu taraf ilave bina yapıldığı için onu söylemiş olabilirler. Bu binanın da size ilan numarasını atacağım. Sahibinden de var. Oradan da fotoğraflardan görebilirsiniz. Burası da denize yakın, yürüme mesafesinde olan bir ev arkadaşlar. Burası da yani denize yakın derseniz değerlendirilebilir. Park sorunu dediğim gibi kendine ait bir parkı var ama hemen burada bir park var. Oldukça büyük bir park. Burası Atatürk Caddesi'nin garaj tarafından, eski otogar tarafından girişinin olduğu yer. Hemen girdiğiniz gibi rahatlıkla bulabileceğiniz bir yer. Yok, rahatsız olmayın. Satılık binanın olduğu gibi olduğu yer değil mi burası? Burası mahkemelikte sanırım çözülmüş galiba. Binayı gördünüz. Burası dediğim gibi mahkemelikti diye biliyorum. Zaten böyle terk edilmiş gibi girişi falan gördünüz, bahçesini gördünüz. Bir oldukça bir peyzaj işi var. Ağaçların budanması lazım, çevrenin düzenlenmesi lazım. İçiyle alakalı bilmiyorum. Onu fotoğraflarda net görülür mü bilmiyorum.
tadilat gerekli mi, gereksiz mi onu bilemem ama merkezi anlamda, konumu anlamında, büyüklüğü anlamında oldukça. Fiyatına gelecek olursak, yani bu fiyat şöyle baktığım zaman, değerlendirdiğim zaman piyasaya göre çok uygun bir fiyat. Yani tam şey değilim ama 58 milyon gibi bir rakam. Parası olan için değerlendirilebilecek bir yer. Alan kişi ev değil de ticari amaçlı alırsa sürdürülebilirliği olan bir yer. Diğer türlü ev alırsanız da yani dediğim gibi o kadar rakamlara verip de evde oturan olur mu bilmiyorum. Şimdi bir yandan yürüyelim, bir yandan sizinle de sohbet edelim. Tabii ilanlarda şöyle bir şey de oluyor. Fotoğraflar biraz daha böyle geniş ekran çekildiği için arkadaşlar sizi yanıltabilir. Dersin işte, mesela örnek veriyorum. Bir salonun fotoğrafı vardır. Fotoğraf öyle bir çekilmiştir ki zannedersiniz ki o salon 50 metrekare ama öyle bir şey yok. 20 metrekare bir salon. O geniş ekran çekilen fotoğraflarla bir 50 metrekare bir 50 metrekare hissi verebiliyor. Bizzat eve gidip gördüğünüzde zaten bununla karşılaşıyorsunuz. Detayları daha iyi görüyorsunuz. Bazı fotoğraflar şöyle bir şey oluyor. Eski bir fotoğraf oluyor. Onu değerlendiriyorlar. Ev yani bir sene satılmamış oluyor. Ev rutubet oluyor. Evde yaşayan yok mesela. Gördüğünüz biraz önceki evi, yani 58 milyon liraya satılan evi gördünüz. Dışarısının ne kadar bakımsız, ilgisiz, alakasız kaldığını. Tabii gittiğiniz zaman bunlarla karşılaşıyorsunuz. Rutubeti görüyorsunuz. Tabii bunlara dikkat etmeniz lazım. O şekilde hani ben ilana bakayım, o ev çok güzelmiş dediğinizde gidip baktığınızda kötü manzarayla karşılaştığınızda da tabii insanın bir şekilde de diyorlar ki yani böyle bir pazarlama taktiği de var, yani hani şevkinize kırılabilir. Yani gidersiniz bir ev gezersiniz, o çok kötü dersin. Yani fotoğraflardaki gibi değil dersiniz. 1-2-3 tane böyle ev gezdikten sonra da artık şey olursunuz. Bunalırsınız, sıkılırsınız. O yüzden de dediğim gibi özellikle böyle evet, konuşmamız yarım kaldı. Seda aradı. Şimdi aşağı inecek o da. Burada Kumbahçe Kafede bir şey yiyeceğiz. Sanayi tostu yiyeceğiz. Acıktık. Daha kahvaltı da yapmamıştık. Burası da bugün püfür püfür esiyor. Çok güzel. Çok güzel bir hava var. Serin serin bir hava. Burada yine bir etkinlik olacak sanırım. İklim değişikliği ile alakalı bir etkinlik galiba. Evet, dediğim gibi yarım kaldı. Yani
İlanda fotoğrafları görüyorsunuz. Onlara aldanmayın, bizzat gidip göreceksiniz. Tabii zaten şöyle bir şey var. Görülmeden de bir ev alınmaz zaten. O da bir gerçek ama hani gidiyorsunuz, ayrıntıyı daha iyi görüyorsunuz. Odaları, konumunu, çevresini. Bunları değerlendirmeniz lazım. Evet, Seda Hanım da geldi. Muhteşem tişörtüyle. Sen benim niye tişörtüne dalga geçiyorsun ya, Allah Allah. Bulamadım hiçbir şey, bunu aldım giydim. Bu dağınık evde diyorsun. Bir de bu da karışık. Evet. Ne yaptın? Çok Nasıl açık, geçti? çok güzel. Söyledim. Şöyle. Arkadaşlar yoruldum. sipariş verdim şimdi. 2 tane ayvalık siparişi verdim. Ben yarısını yedim. Tamam. 2 tane de çay. Oo. Self servis. Şimdi hazır olunca zıng zıng çalıyorlar böyle. Gidip alıyorum. Hazırlanıyor şu anda. Sen ne yaptın? İyi, ben işte pek alanım değil ama emlak piyasası. Sakın o piyasaya girme. Sağa girmem zaten de. Öyle bir kendimce, kendi görüşümle bir şeyler anlattım, paylaştım. Bakalım. Çok var mı lan konu? Tamam. Tam da bir röportajın yerinde sesim kısıldı bir anda. Sesini kısalım. Vay, adamın sesini kısalım. Farkında olmadan sesim biraz fazla çıktı değil mi? Çevreyi rahatsız etmedim. Gerek yok, bu kendi aramızda bizi ilgilendiren konu bunlar yani. Farkında olmadan sesim yükselmiş olabilir. Kusura bakmayın izleyiciler. İsmet gibi her şeyden özür dile. Özür dilerim anne. İşte öyle yani, çektim. Bakalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkmıştır. Ben böyle çekiyorum videolar arkadaşlar. Ne çektiğimi sonra editlerken ortaya çıkıyor. Geride dönüş yapmıyorum. Yani ne çekmişim, nerede hata yapmışım çekimle ilgili. Onlara pek şey yapmıyorum. Olduğunca doğal bir şekilde sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Oldukça güzel bir hava var. Seda böyle serin havaları güzel sever. Sıcaktan gelince Seda'nın en sevdiği havalardır böyle esen, böyle püfür püfür. Hayatta gelmem sıcakta buralara. Dün evdeyiz. Tabii evin içi darmadağın arkadaşlar. Seda beni çağırıyor, koş koş diyor. Pencereyi açmış. Böyle püfür püfür. Nasıl ama? Gün batımı rüzgarı kokusu. esiyor. Deniz kokusu falan evimize kadar geliyor bizim. Bizim evi biliyorsunuz arkadaşlar. Aslında bu videoda ben bizim evin içini çekecektim, evini. Hangi halini? Evin böyle odalarına falan çekecektim. Ama şu an çekilecek gibi Ev değil. turu yapalım bir gün. Yapalım ama etrafı toparlayınca yapalım. Yeni haliyle. Herhalde. Geçen sene Muratça bizim evi ziyaret etti. Böyle biliyorsunuz Muratça kanalını. Murat Bey böyle yaşam tarzı, farklı yaşam tarzlarını çeken böyle videoları Bir şey var. biri çağırıyor ama. Evet. Oldu, siparişimi hemen gidip alıyorum. Çayı daha sonra alırım değil mi? Aynen ya. Ben içemiyorum yani. Tamam. Mikrofon kaldı orada. Beş hazır. Kesin mi yani? Şimdi Cuma günü atsın mı buna? Harika.
Böyle çok sevdiğimiz. Evet, Ama yani cuma gününe kesilmeyeceğim. Şöyle dilimlendirdim bu sefer. Böyle alıp böyle. evet, çok iyi olmuş. Evet. Kanepe gibi yiyorsun. Çünkü ondan sonra 10 gün kalması gerekiyor. Çay da söyledim. Birazdan alacağım onu da biraz yiyorum. Ondan sonra da çaylarımızı içeriz. Fiyatı ben size şöyle söyleyeyim. 2 tosta ödediğim çayla birlikte. Şöyle fiyatı da görüyorsunuz. İndirim oluyor. Eğer Bodrumluysanız kaydettiriyorsunuz Bodrumlulara. Şurada bir indirim var. %10 gibi bir indirim yapılmış sanırım. 2 tane tostun fiyatı 440. Tanesi 220. Çaylar 24 lira. Evet, eve dönüşe geçtim arkadaşlar. Seda önden gitti, o motorla gelmişti. Ben de dedim çekimi bitireyim, öyle eve gelirim. Dedik kahveyi de evde içelim dedik. Orada kahve içmekten vazgeçtik, kahve içecektik. Dedik ki evde içelim diye. Umarım güzel bir video olmuştur, bilgilendirici bir video olmuştur. Sonuçta Bodrum'da özellikle şuna dikkat ediyorum. Evler satılırken denize yakınlığı, manzarası ön planda tutularak satılır. Tabii aldığınız ev işte deniz manzaralı denir ama kilometrelerce uzaktadır deniz. Bazısı da tamam deniz manzaralıdır ama daha sonra önüne bir bina yapıldığında manzara tamamıyla ortadan kaybolmuş olur. Tabii ne oluyor? Burada da siz deniz manzarası olduğu için orada artı bir para ödüyorsun. Yani deniz manzaralı ev 20 bin lira, manzarasız 15 bin lira diyelim. Hani örnek. Belki daha da fazla olabilir de. Ama daha sonra önüne bir bina yapılıyor ve olduğu gibi manzaranız yok oluyor. Bu da var yani. Bazılarında denize mesafesi yakın olabilir ama bunda da park sorunu oluyor. Nefes nefese kaldım. Biraz dinleneyim. Biraz böyle bir rampa çıktım arkadaşlar. Hava da biraz ısındı. Sıcaklar arttı. Tabii bir de şöyle bir şey var. Gürültü faktörü de var. Bu da bir gerçek. Kaçınılmaz. Dediğim gibi bir sürü kriterleri var. Alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine. Bunları değerlendirmekte fayda var. Mesela bizim bulunduğumuz ev biz 1992 yılı 93 yılında biz bu eve yerleştirdik. Bizim ev hemen yolun yakınında. Tabii o yıllarda bu kadar çok araç trafiği yoktu. Çevre bu kadar yapılaşma yoktu yani o yıllarda. Bir anda yapılaşmayla birlikte tabii nüfusun da artmasıyla birlikte, araç sayılarının da artmasıyla birlikte tabii gürültü kaçınılmaz oldu. Hele yaz gelince müthiş derecede bir gürültü başlıyor. Yani bu bir gerçek. Yaz ister istemez yazlık bölgelerinde bu kaçınılmaz. Trafik ve gürültü artar, park sorunu artar. Tabii biz bu gürültüye alıştık ama sakinde sürekli böyle sakin bir yaşamı olan bir insan geldiğinde ilk seferleri şu gürültüye biraz alışmakta zorluk çekebilir. Biz zamanla alıştık. İnsanoğlu nelere alışmıyor ki yani. Şimdi bir kahve içelim Seda'yla, yorgunluğum gitsin. Ben geldim canım. Evet arkadaşlar, evimizin durumu şu anda bu. Sezona hazırlık yapıyoruz. Biraz böyle dağınık diyeceğim ama tam dağınık artık. Seda da diyor ki biraz böyle. Balkon ona keza dağınık. Giriş gene antre. Yani her yere bu dağınıklık mutfağa kadar taştı. Neyse artık yapacak bir şey yok. Buraları toparladıktan sonra da arkadaşlar size Buradan gidiyoruz. size buranın böyle güzel bir videosunu çekeceğim. Allah nasip ederse inşallah. Bitmiyor. Çalıştıkça bitmiyor. Hem işler çoğalır hem de borçlar çoğalıyor çalıştıkça. Her şey ters.
Derereren. Güzel bir kahve içelim. Sonra iş başı. Sanki buradan birisi sanki birisi Çalmış gibi. evet. Sanki burada bir helva üpletilmiş gibi. Yoruldum ya Seda. Neyse kahveyi benim yorgunluğumu alır. Bekledik yolda yorar. Olabilir. Ben videonun sonunda Seda dün paylaştığımız reels var ya ruh halimizi onu koyacağım. Tabii belki izlemeyen izleyicilerimiz vardır. Bizim bir de aynı zamanda Instagram hesabımız var. Seda Ceyhan 8. Bir daha söyle. Seda Ceyhan 8. Bu kadar işte. Orada genelde pazarla ve denize girmeyle alakalı daha çok. Oraya takip olursanız oralara çok sevinirim arkadaşlar. Çok şey istiyoruz ama. Başka bir şey diyeceksin mi? Belki anlamlı manalı bir söz edersin. Bu güzel günde siz sevgili dostlarıma gönülden kalpten abone olmanızı dilerim. Ana ben unuttum gene ha. Arkadaşlar abone olun gari. Bak hiç ben araya Beğeni söylemedim. atın, like yok neydi harfleyin. Like sen de katıl butonu yapacaktın ne oldu? Katıl butonu yapacağım da Belki işte. oradan da destek olurlar. İşte. Katıl Bak butonu, Allah söylettirmiyor görüyor musun? katıl butonu yapacağım. Katıl butonuna katılın bize destek olun. Ne işe yarıyor bilmiyorum ama katıl butonu yapalım değil mi? Ne oluyor Servet? Eyvah. Para mı gönderiyorlar? Evin her yeri darmadağın. Orta tarafı çekme canım. Burası mozaikli mi? para mı? Ne o katıl olayı ne? Ya katılda işte aylık ücret Katıla gülüyorlar mı? katıla biliyorlar işte. Ama neyse işte ya. Dursun şimdilik ya. Şöyle 100.000 aboneye çıktıktan sonra katıl yaparız. İnşallah. İnşallah Allah'ım büyüksün yarabbim. O zaman Şuranın tozunu gördüm. katıl abonelerine ait bir video çekeriz. Başlangıcımızı olur. Sen normal öyle. videonu çek de katıla ait olanı hani yapamayacağın sözleri verme lütfen. Nereye yetişen sen? Dek gidi de hadi kızım hadi. Arkadaşlar normal günlük videoyu zor çekiyor. Bir de katıla özel video çekecekmiş yani. Ben inanmadım. Daha inanan varsa yazsın. Yapılacak bir sürü iş var. İşler çok işler. Pazar arabası servise gidecek. Of. Biz kışın dinlenecektik. Yaza bomba gibi girecektik. Hiç dinlenemedik hiç. Geçmiş olsun. Neyse çalışınca bizim yorgunluğumuz geçiyor. Çünkü çok seviyoruz çalışmayı. Ben özellikle çok seviyorum. Evde uyumayı yani. Ne yapalım videoyu sonlandırıyorum ben. Yoksa ben saçmalamaya devam edeceğim. Beni konuşturdukça Seda saç oluyor. O yüzden kısa kes. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz bay bay. Sonra kahve koyuşumlu çekersin. Karavandaymış gibi hissettirelim insanlara. Bir de denizi şuraya göster. Şuradan çekiyorum sonra kahveyi koyarken şuraya. Arkadaşlar biz pis değiliz. Dağınık da değiliz. Mallar çok. Çok borçlar var. Nasıl olacak bu işler? Katılırsanız katılın. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Düt 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 düt. Öyle. Mis gibi de kokuyor yahu. Makinede bile bir kişi bir kahveyi bu kadar güzel yapabilir mi? Benden hariç yapamaz. Çünkü bunun bir formülü var. Formülü var. Sen daha çekiyor musun? Çekeni görür Allah, Allah. Görür inşallah, inşallah. Pardon. Buyurun efendim. Evde oturacak yer yok. Şuraya geçecek bari. Oyun atmaya az kaldı. Doktorum nerede? İçinde o şarkı mı çalıyor Seda Hanım? Nasıl olacak mı işler? He? Oğlum biz neyin içine girdik böyle? Bu evin hali ne böyle? Bir şey söyleyeceğim. Biz bir yerde hata mı yapıyoruz ya? Bir yanlışımız mı var bize? Bence bizim hatamız nerede biliyor musun? 3 aylık sezonu bekliyoruz. 4 ay öncesinden malı çekiyoruz. Ve şimdi mallarla uğraşıyoruz. Hadi işin içinden çık bakalım. Depolar da şişti. Hadi kızım hadi. Hani derler ya işe eve taşıma diye. Tamam mı? Ne yapsak ya Instagram'a mı girsek acaba? Pazar bize girmiş olabilir çünkü. O kadar mal aldık. Sezonu bekliyoruz. Halen daha hani... Komedi. Vallahi billahi komedi ya. Hani işin içinden aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürsen bıyık derler ya, o misali. Malı alıyorsun. Ama sergileyemiyoruz. Malı sergileyemiyorsun arkadaşlar. Sezonu bekliyoruz. Sezonu bakın şöyle bir ürün var. Bakın organik pamuk askılı. Bakın. Ama ürünü gelelim. Örnek veriyorum. Salı pazarında şu anda ben bunu asamayacağım. Niye? Yazlıkçılar gelmedi. Yazlıkçılara gelmesi lazım çünkü. Yazlıkçılar yoksa ne yok? Para yok, iş yok. Tamam, yerlilerimiz, buradaki yaşayanlar ürün alıp geliyorlar ama onlar mesela bu tarz. Yani şu. Hani günlük evde giyebilecekleri, böyle kapının önüne çıkabilecekleri, markete gidebilecekleri ürünleri alıyorlar. Ama ben kalkıp da bu ürünü 3 ay önce almışım.
Parasını vermişim. Bazıları tabii verilseye de oluyor ama ürünü sergileyemiyorum. Instagramcı arkadaşlara bakıyorum. Patır patır her gün iş yapıyorlar. İnatmaya az kaldı. Doktorum nerede? Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Servet ürünleri görmedi. Her ürüne bakıyor. Biz ne yapıyoruz diyor. Instagram'da sayfa mı açsak acaba İpekleri diyor. de göster. İpek hangi birini göstereyim ki? Model çok. İpeklerin reklamı bende. İpekçi, Servet. Şimdi ipeklerim var mesela. Bakın yerleri bunlar %70 Hint ipeği. Şu anda ben bunları dökme yapamıyorum. 700 lira dökme yapacağım bu sene. Ama piyasayı bekliyorum. Temmuz, Haziran aylarını bekliyorum. Ve daha bir ay var. Çok beklersin. Yok bir ay yok 15 gün kaldı. Az kalmış ya. Ama gerçekten yani şaka bir yana çok zor bir iş yapıyorsan gelsene şöyle. Orayı ben gündüz çektim ama Çektin gene de mi göstereyim. buraya? Şimdi karanlık. Şöyle de göstereyim. Şurada da var. Girişte de var. Hani Evet, böyle evet. mal dolu arkadaşlar. Yani dökme Yapacak bir şey yapacağım. yok. 700 liraya çok inanılmaz parçalar var. 700 TL'ye dahi dökme ürün yapamıyorum. Şu anda tezgahım 350 TL. Günlük elbiseler var. Evin içinde giymelik, kapının önünde işte markete giderken çok rahat kullanışlı elbiselerim var. Okey, onlarda sorun yok. Ama bir tık üstüne çıkamıyorum. Yani çıkmaya çekiniyorum. Yani 1000 liraya 1500 lira ürün, 700 lira dökme ipek ürün koymaya korkuyorum yani. Psikolojim bozuldu, psikolojim. Takipçilerimizden taktik istiyoruz. Bize taktik verin. Instagram'a mı geçsek ayrıyeten?